Herkese merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua, Alexander Usyk maçına çok kısa bir zaman kaldı. Tabii insanlar bu dev maç öncesi bu maçın nerede, hangi kanalda ve ne zaman olduğunu merak ediyor. Ben burada bunların hepsinin cevabını vereceğim. Öncelikle şu bir gerçek: iki olimpiyat şampiyonu, iki tane birbirinden kaliteli iyi boksör ve insanlar tarafından da sevilen iki isim. Doğal olarak da bu maçın izleme ve bu maça ilgi çok büyük ve insanlar da bu maçı nasıl nereden izleyeceğim diye bir anda panik havası oluşturuyor. Arkadaşlar, panik yapmanıza gerek yok. Sakin olun. İki yerden izleyebilirsiniz. İzle, öde izle şeklinde. Yani bu maça sadece bu maçı izleyip sonrasında herhangi bir para ödemiyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu maç İngiltere Londra'da olacak. İngiltere Londra'da Tottenham Hotspur Stadyumunda olacak. 62 bin kapasiteli dev bir stat. Yani Avrupa'nın, dünyanın en büyük stadyumlarından bir tanesi. Tabii bu maç nasıl söyleyeyim, Türkiye saatiyle 22.00'da gözüküyor. Yalnız bu 22.00 değil de işte 10.30 gibi de başlayabilir. Yani alt karttaki alt maçların maç yapacak boksörler 10.30 gibi de ringe yürümeye başlar. Yani maçlar başlar. Tabi Anthony Joshua Usyk maçı 4.30 5'i bulabilir. Bunu da söyleyeyim, pazar sabahı 4.30-5'i bulabilir. Çünkü genelde hep bu şekilde oluyor. Bu yüzden siz yine de alt kartları izleyecek arkadaşlar. 10.30, 10, 11 gibi, 12 gibi yine televizyonun başında olun ve maçları izleyecekseniz alt kartları bu şekilde izleyebilirsiniz. Tabi Anthony Joshua Alexander Usyk maçı dediğim gibi pazar sabahı 4-4.30 gibi başlayacak. Siz yine de erkenden 3.30 gibi falan yine ekranların başında olun ve maçı bekleyin. Ben de aynı şekilde maçı bekleyeceğim. Maçı elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. İnşallah hep birlikte maçı izleriz elimizden geldiği kadar. Tabi bu maçın nerede olduğunu merak ediyorsunuz arkadaşlar. Nereden izleyeceğinizi merak ediyorsunuz. Bu maç DAZN'dan bir de Sky Sports ofisten canlı olarak yayınlanacak. Oraya girip belli bir ücret ödeyerek bu maçı izleyebilirsiniz. Tabi ücret ödemeden izlemek isteyen arkadaşlar var veya işte maçı sadece dinlemek, kimin önde olduğu, kimin iyi olduğunu para ödemeden bu maçı takip etmek isteyen arkadaşlar da beni takip edebilirler. Veya örnek vereyim, bazen YouTube'da da bazı yerlerden de izleyebiliyorlar. Göstertenler oluyor ama tabi telif hakkına giriyor. Doğal olarak da bir ceza işleme tutuluyor gösteren kişiler doğal olarak YouTube tarafından. Bizim de zaten bunu bu şekilde gösterme şansımız yok ama maçı anlatabiliyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar, şunu söylemek gerekirse bu maç beklenir, bu maç izlenir. Hani hep diyorduk işte biri güçsüz, biri zayıf, işte insanlar diyordu işte Canelo Alvarez hep örnek vereyim zayıf boksörlerle dövüşüyor, işte dengi boksörlerle dövüşmüyor, kaçıyor falan gibisine. Bu maçı şu şekilde algılayın. Canelo Alvarez, Floyd Mayweather gibi. Floyd nasıl bir kalite var? Aynı bu maçta da aynı şekilde kalite var. Anthony Joshua Usyk maçı kalite. İki olimpiyat şampiyonu, iki dünya şampiyonu, birbirinden kaliteli iki isim ve bu şu da bir gerçek. İkisi de bu maça çok iyi hazırlanmış ve bunu bazen şunu görebiliyoruz. Yani ben bile bazen onu boksun içinden gelen birisi olarak bile kaçırabiliyorum. Çünkü hani Usyk'ün gözlerine bakıyorum bazen, hani bir maç yapma havası yok. Böyle bir hantallaşmış, ağır gözüküyor. Bazen bir bakıyorum gözleri yerinden fırlayacak gibi, maça hazır, böyle içinde sanki maçı bekleyen küçük bir canavar var gibi. Yani ama dediğim gibi bunların hepsi bir akıl oyunu. Yani ringde hangi boksör nasıl bir strateji uygulayacak, aynı şekilde Anthony Joshua da sakin, böyle durgun,
Genelde sakin insanların, böyle durgun insanların kafası daha çok çalışır. Daha akıllıdır, daha çok fikir üretir. Bu yüzden bakalım bu maçta nasıl bir taktik savaşı göreceğiz. Özellikle de Usyk ringde nasıl bir stille dövüşecek, ne yapacak, kaçak mı oynayacak, presli mi dövüşecek, Anthony Joshua nasıl bu maçta bir taktik uygulayacak göreceğiz. Ama şu bir gerçek, Anthony Joshua'nın boksu mu, Usyk'in boksu mu derseniz ben Usyk tarzı boksörleri severim. Hareketli ve esnek boksörler. Tabii Anthony Joshua'nın da güçlü, çok akıllı bir boksör. Net yumruk vuruyor, nokta, puan alıcı yumruklar. Boşa giden çok fazla yumruğu yok. Ve ring içerisinde 12 round boyunca o sakinliğini koruduğu zaman, aklıyla dövüştüğü zaman gerçekten ondan kolay kolay kimse maç alamaz. Ama karşısında öyle bir boksör var ki Alexander Usyk, kurnaz, akıllı, ne zaman ne yapacağını bilen, ayakları çok iyi, refleksleri çok iyi, belleri çok iyi, hareketli. Bu yüzden bu maç her iki boksör için de zor. Bazı maçlar vardır. Alexander Usyk, örnek vereyim, rakiplerine karşı dövüşürken istediği yumruğu vurur. Aynı şekilde Anthony Joshua da Kubrat Pulev'e karşı istediği yumruğu vuruyordu. Aynı şekilde Usyk de herhangi bir rakibine karşı aynı yumrukları vuruyordu. Ama karşısında, dediğim gibi, Usyk'in karşısında Anthony Joshua olacak. Akıllı bir boksör. Mesafeyi iyi ayarlayan, kapanan ve refleksleri de iyi olan bir isim. Aynı şekilde Anthony Joshua da Usyk'e istediği yumruğu vuramayacak. Çünkü karşısında hareketli bu Usyk. Refleksleri güçlü. Ondan sonra hızlı. Ve bir de özellikle de Anthony Joshua'nın en çok zorlanacağı şu: Alexander Usyk ters kart. Özellikle de Anthony Joshua güçlü yumruğun önüne düşecek. Bu da gerçekten çok tehlikeli Anthony Joshua için. Ama şu da bir gerçek: Anthony Joshua da sağ yumruğunu çok rahat ona vurabilecek. Yakalanmazsa tabi. Özellikle Usyk'in de en büyük özelliği geri yumruğu bekliyor. Sakin bir şekilde kandırıyor, bekliyor, vuruyor. Bu da knockout'la sonuçlanabilir. Çok dikkat etmesi lazım Anthony Joshua. Dediğim gibi arkadaşlar, boksta şu bir gerçek, hani bazen şunu arkadaşlar diyor, işte güç tartışması, işte boyu uzun, işte bunun tabi boy uzunluğu bir avantajdır ama kullanabilirsen, örnek vereyim, şimdi biri güçlüdür, gücünü kullanabilirse, ama boksta şunu gördük, bizim ülkemizde de var, böyle kendini çok güçlü görüp işte rakibine böyle öyle yumruklar savuruyor ki bunların biri de benim. Bazen ben de yapabiliyorum bunu, kendi gücüme güvenip rakibime öyle yumruklar fırlatıyorum ki boşa gidiyor ve benim gücüm de gidiyor. Önemli olan o gücünü doğru bir şekilde kullanmak ve gücünü rakibine teknik bir şekilde yakalayıp vurmak. Ve şu bir gerçek, gerçekten dediler ki, örnek vereyim, işte şu boksörü yani bizim ülkede isim vermeyeyim, güçlü bir boksör, işte 3 defa yendi dediler. Görseniz mesela o yenen kişiyi de işte şey gibi, böyle hareketli, yerinde duramayan bir isim, ince kuru bir isim, ama ne, örnek vereyim, düşünün karşınızda çok güçlü bir rakip var. Doğal olarak gücünü atıyor, size yumruk atıyor, boşa alıyorsunuz, yumruk atıyor, çıkıyorsunuz. Güç boşa gitti. Yani önemli olan bu. Gücü doğru ve yerinde kullanmak. Aynı şekilde boyu da. Şimdi Usyk'le Joshua'nın arasında boy farkı var ama bu Usyk için, buna emin olabilirsiniz, hiç sorun değil. Bu da bir gerçek. Ama Usyk'in yerinde ben olsam nasıl dövüşürüm? Çok fazla kendimi öne atmam. Özellikle de o boyumun avantajını korurum. Çünkü önüne düşmemeye çok dikkat ederim. Geri yumruğunun üzerine düşmemeye. Çünkü eğer düşerse, dediğim gibi, Usyk zaten bekliyor. Bekliyor. Rakibini önce o yumruğu, özellikle geri yumruğunu atması için onu çok rahatsız ediyor ve gelince vuruyor. Ve zaten Ukraynalılarda şu vardır: rakibi her videomda söylerim, çok iyi analiz ederler. Nereden hangi yumruğu atıyor, nasıl kapanıyor, nereden yumruk alıyor ve ona göre de ne yaparlar? Ukraynalılar ona bir sistem, bir stil uydururlar.
hangi round nasıl dövüşeceğini, hangi round nasıl dövüşeceğini, hangi round pres yapacağını ve Anthony Joshua üzerinde onların mega bir plan olacak ve bu mega plan bakalım tutacak mı? Neler olacak? Tabi aynı şekilde Anthony Joshua da Usyk'in boksunu biliyor ve Usyk'in kolay bir rakip olmadığını, vazgeçmeyen bir isim olduğunu biliyor. Gerçekten öyle. Usyk'i Muhammed Ali Kupası'nda izledik. Nasıl maç yaptı? Vuran vurana, kıran kırana 12 round boyunca pes etmedi. Öyle örnek vereyim, enerjisi yüksek, gerilim dolu, heyecanlı bir maçtı ve kazanan milim farkıyla Usyk oldu. İşte ben böyle boks maçlarını çok severim ve bu yüzden de aynı şekilde örnek vereyim, Anthony Joshua'nın da Klitschko ile maçı var. O da gerçekten çok güçlü vuran bir isim. Anthony Joshua Usyk'e de vurursa birkaç tane böyle sert, Usyk'i biraz kırabilir. Kırabilir dediğim hani maçtan kopartabilir. Usyk vazgeçmez ama maçtan koparsınız. Hani ben de öyle kolay kolay maçtan vazgeçmiyorum boks yaptığım sürece. Ama alttan bir yumruk aldığım zaman doğal olarak nefesim kesiliyor, etkileniyorum. Ve beyine şu şey geliyor, yani düşünceye yine aynı yerden yumruk alacağım korkusu oluyor. Ve istediğin hata rakibe karşı yapamıyorsun. Bu yüzden boksta şu var arkadaşlar. Yani boksta kazanmak istiyorsanız her şeyin dört dörtlük olacak. Örnek vereyim, vücudunuz sağlam olacak. Örnek vereyim, nefesiniz sağlam olacak. Örnek vereyim, tekniğiniz yerinde olacak. Stiliniz yerinde olacak. Her şeyiniz oturmuş olacak ki siz şampiyon olun. Birinden biri eksik olduğu zaman örnek vereyim, tecrübelisin, tekniksin ama nefesin yok. Çok fazla antrenman yapmadın, maç hazır değilsin, yeniliyorsun. Örnek vereyim, çok çalışıyorsun ama altına gereği kadar çalışmadın. Örnek vereyim, güçlendirmedin. Alttan bir yumruk alıyorsun. Maçtan kopuyorsun. Hani bunların hepsi boksta, her şey çok önemli. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışmanıza, beslenmenize, uyku saatinize. Bazen öyle bir şey olur ki örnek vereyim, öyle antrenman yaparsınız ki enerji sizi uyutmaz. Bu da size ne yapar? Bazen uyku uyuyamazsınız. Aşırı enerji olursunuz. Hani dolu, vücudu doldurursunuz. Ha, bu yüzden sizde şimdi enerji var. Sürekli ben de geziyordum. En sonunda Ukraynalı dedi, git yat dinlen dedi yani. Örnek vereyim, niye geziyorsun? Enerji çoğaldı dedi. Doğru, gerçekten iyi antrenman yaptığın zaman vücut enerji doluyor ve yerinde duramıyorsun. Bu seviyeyi yakaladığın zaman, pik noktayı, doğal olarak maça çok hazır oluyorsun. E, Aynı akıllı insanlara baktığımızda bak, örnek vereyim, Usyk, Joshua çok sakinler, rahatlar. Örnek vereyim, hep böyle birbirlerine karşı bir akıl oyunu, birbirlerine karşı hep böyle bir durgun, hep bir aslında bir mesaj verirler. Oturuşlarıyla, kalkışlarıyla, tavırlarıyla, hareketleriyle, ama bunları dışarıdaki insanlar göremez. Sadece ikisi yaşar bunları. Sadece boksun içinden gelen insanlar biraz görebilir. Yani onların birbirine ne ima etmek istediklerini. E, Bu yüzden tabi şu bir gerçek. Alexander Usyk'i ben tanırım. Ben onlarla kamp yaptım. Usyk'le de kamp yaptım. Pardon, Vasil Lomachenko'yla da bir kamp ortamında bulundum. Aynı kampta kamp yaptık. Gerçekten şunu söylemek gerekirse, boksu en güzel yaşayan iki isim, zevkle bokstan heyecan duyarak gerçekten boksu çok güzel yıllarca boks yaptılar. Ben tanıyorum. Aynı şekilde Vasil'de, Usyk'te, Floyd'da boks yaptıkları sürece çok güzel zamanlar geçirdiler. Vasili özellikle ben onun dünya şampiyonasında bir maç yaptı. Efsane maçlar yaptı. Öyle güçlü yumruklar vuruyordu ki ben örnek vereyim, birebir canlı izledim İtalya Milano'da. Gerçekten rakibine vurduğu zaman rakibinden terler sağa sola fışkırıyordu. O derece güçlü vuruyor. Ama şunu biliyorlar, yani nasıl bir maça nasıl hazırlanacaklarını psikolojikmen, teknik, taktik olarak, örnek vereyim, performans olarak, ve bunu biliyorlar. Şu da bir gerçek. Onların farklı bir stili var. Onların farklı bir sistemi var. Ve o sistem, o stil, akıl hocaları var. İşte Vasil Lomachenko'nun işte babası Popachenko ve çok farklı şekilde çalıştırıyor. Vasili zaten başarılıydı. Yanına Usyk'i de aldı ve Usyk'i de çalışmaya başladı.
ve sonra Usyk zirve yapmaya başladı boksu. Dünya şampiyonu, işte olimpiyat şampiyonu, yavaş yavaş Usyk profesyonelde de şu an 18 maç, 18 galibiyet, yenilgisi yok ve bu da emin olun Popachenko'nun bir eseri. Usyk'te ben bunu biliyorum çünkü Usyk'in eski boksuyla Popachenko'dan çalışmaya başladıktan sonraki boksu çok farklılaştı. Aynı şekilde ben de öyle. Ben de nasıl ki burada orada da çalışıyordum ve oradaki boksumla örnek vereyim, milli takımda Valentin'le çalıştıktan sonra Ukraynalı antrenörle boksum level atladı. Gerçekten boks Ukraynalılar biliyor. Nasıl çalışacağını biliyor. Bir sporcuya nasıl psikolojikmen rahat olması gerektiğini, rakibine karşı nasıl bir teknik, taktik uygulaman gerektiğini biliyor ve bunu zaten sana söylüyor. Dediği, mesela başarılı bir antrenörün dediğini yaptığın zaman, gerçekten tuttuğu zaman şunu diyorsun, gerçekten biliyor. Ben ne zaman ki Valentin Spolevski'nin dediklerini yaptığımda hep başarılı oldum ve her rakibime onun dediği yumruğu vurdum ve işledi. Gerçekten hani şunu dedim hep, ben boksu yapıyormuşum ama ben boksun tekniğini, ben boksun püf noktalarını bilmiyormuşum dedim. Tabi zamanla oluyor. Yani insan, hani dedim ya, bir sihirli değnek olacak, size dokunacak. Bana da milli takımda Valentin dokundu. Tabi yine askeriyedeki komutanlarım da vardı. Onlar da aynı şekilde bana çok yardımcı oldular. Milli takımda da yardımcı olan hocalarım oldu. Üzerimde emeği olan herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Yani Allah onlardan razı olsun. Şimdi arkadaşlar, konumuz Usyk, Joshua. Onlarla ilgili sizin benden beklediğiniz bilgilerin hepsini verdim. Özellikle bir takipçimin ısrarla işte bana, abi bu maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Yani ben ona saat işte 12'de 22.00'da diyeceğim. İşte o da bekleyecek. Joshua maçı gelmeyecek. Çünkü kartlar oynanıyor. Maç 3.30, 4.30 buluyor. Bu yüzden buna da dikkat edin arkadaşlar. Videoyu da şimdi artık bitireceğim. Sona doğru geldik. Aslında konuşacak çok şey var ama ben sadece bunun yanında bunları da bilmenizi istedim. Boksörler hakkında, Usyk'in, örnek vereyim Joshua'nın hakkında. Bu bilgileri de bilin. Boksun ne olduğunu, boksun içinde neler yaşandığını, aslında daha birçok şey var benim anlatacağım. Ama zamanla, örnek vereyim, ilham geldikçe, şimdi nasıl söyleyeyim, aklıma bir şeyler geliyor, konuşuyorum ama gelmediği zaman konuşamıyorum. Bazen saçmaladığım anlar da oluyor, kusura bakmayın. O takipçime de söz vermiştim. Ben bu akşam video atacağım. O videoda senin aradığın bütün şey olacak diye açıklama kısmına da zaten yazacağım nereden izleyeceğinizi. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ama şunu da unutmayın. Eğer ki zahmet etmezseniz, video hoşunuza gittiyse beğenirseniz, işte önerilere çıkartıyor YouTube. Bir de abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olsun. Bildirimleri açsın. Bazen canlı yayın yaptığımızda kimi zaman çok oluyoruz, kimi zaman az oluyoruz. Kimi kaçırıyor, kimi denk geliyor. Burada da örnek vereyim, canlı yayın açtığımda bütün arkadaşlar aynı anda haberdar olsun ve boksörler hakkında konuşmaya başlayalım soru cevap şeklinde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Boksörlerle ilgili aradığınız bütün, dediğim gibi, bilgileri ben buradan size söyledim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.